Derin bir nefes alın. Çünkü bu sıradan burç yorumu değil. 2026 senin için sadece bir yıl değil. Hayatının son 30 yılını kapatıp önündeki 30 yılı inşa ettiğin sıfır noktası. Birazdan sana öyle tarihler vereceğim ki özellikle videonun sonunda Ekim tuzağı, bak orayı çok iyi dinle. Eğer Ekim uyarısını dinlemeden o tuzağa düşersen yılın başında tırnaklarınla kazıya kazıya inşa ettiğin her şeyi bir gecede kaybedebilirsin. O yüzden elini ileri sarma tuşundan hemen çek. Sabretmeyi öğreneceksin. Çünkü Satürn sana bazı işleri hızlandırmanın felaketi de hızlandırdığını bizzat yaşatarak öğretecek. Neden mi? Çünkü Satürn yani o eli sopalı öğretmen ve Neptün yani o sisli hayal dünyası senin burcunda tam da tepende. Ve onlar öyle bir yerde buluşuyor ki Koç'un 0 derecesinde buluşuyor. Buna astrolojide Koç noktası denir. Bazıları dünya noktası da diyor. Bu ne demek biliyor musun? Eski kimliğin, benliğin ölüyor. Yeni bir sen olmak zorunda. Tohum çatlayacak, bir fidana dönüşecek diyor. Şimdi diyeceksin ki kafamızı karıştırma, eski kimliğin ölüyor da ne demek? Şubat ayı itibariyle artık o eski fevri düşünmeden kafayla duvara dalan Koç olamazsın demek. Düşünmeden hareket edemezsin demek. Çünkü sistem seni durduracak. Bak demedi deme duvara toslarsın. Ama öyle hemen de suratını asma şimdi bu anlattıklarımla. Dedim ya sabreden kazanacak diye. Bu yılın ikinci yarısında Jüpiter aşk evine girip sana öyle bir ödül verecek ki belki de çektiğin tüm çileye değecek. Belki de çocuklarınla gerçekten arzu ettiğin bir levele ulaşacaksın. Yani önce terleyeceksin, sonra parlayacaksın. Ama önce şu zorlu virajları bir konuşalım. Şubat ayı aslında filmin koptuğu yer, özellikle Şubat ayı. 14 Şubat'ta Satürn senin burcuna yani birinci evine giriyor. Peki ne demek bu? Bir insanın hayatında Satürn güneşinin üzerine geldiğinde, Satürn yükselenin üzerine geldiğinde o kişi bütün iradesinin tamamen çekildiğini hisseder. Kişi tabir yerindeyse ebesinin terliğini gördüğü dönemdir. Öyle bir noktaya gelirsin ki tuvalete ekmek mi düşürdüm ki dersin. Cami duvarına mı işedim dersin. Allah'ım benim günahım neydi dersin. Ne demek lan fal bakıyorum? Ne vuruyorsun lan? Konuşma. İşte bu dönemde insanlar en çok üfürükçü gezdiği, astrolog gezdiği bir dönemdir. Çünkü hayat senin iradeni alır ve der ki biraz da benim istediğim gibi yaşayacaksın der. Çünkü kredibiliten artık bitiyordur. Evet, dedik ki o Satürn senin birinci evine giriyor. Hemen ardından Neptün'le kavuşuyor. Bak açık konuşayım. Bu transit senin birinci evinde yani kafanda, bedeninde doğrudan senin ben dediğin yerde oluyor. Kendini yorgun, yaşlanmış hatta biraz da depresif hissedebilirsin. Sabah yataktan kalkmak bir ton yük gibi gelebilir. Aynaya baktığında diyeceksin ki ben kimim? Bu ben miyim? Nereye gidiyorum? Gibi sorular soracaksın kendine. Korkma, cesur ol diyeceğim ama sen zaten cesursun. Ama burada rakip kendin olduğu için işte orada işler karışıyor. Bak söyleyeyim. Bunların hepsi senin suçun değil. Kozmos senin işletim sistemini güncelliyor. Yani astroloji senin işletim sisteminin güncellenme zamanı olduğunu söylüyor. Ve sana diyor ki format atılıyor sana, format diyor. Satürn de sana diyor ki büyü artık. Çocukluk bitti. Eğer hayatında yarım bıraktığın işler varsa Şubat'ta hepsi önüne yığılır diyor. Bu kaçınılmazlığın sesi Bay Anderson diyor. Hani Matrix'te bir sahne var ya. Ajan Smith Neo'yu o raylara yatırıyor. Duyuyor musun diyor Bay Anderson. İşte bu kaçınılmazlığın sesi diyor. Evet bu kaçınılmazlığın sesi Koç burçları için. Tabii şunu unutmayın. Burada yaptığım genel bir Koç burcu yorumu. Yani senin haritandaki Koç yerleşimin aldığı açılar farklı olabilir. Ancak ne kadar olumlu açı alırsa alsın Satürn dediğim gibi yükselenin üzerine geldiğinde, güneşin üzerine geldiğinde artık bazı şeylerde ciddi anlamda upgrade zamanın gelmiştir. Ayrıca 17 Şubat'ta sosyal çevre evinde bir güneş tutulması var.
Yani toplum önündeki güneşin tutulacak diyor. Hani parın parın parlıyordun ya, açılın ben geliyorum diyordun ya, orada bir güneş tutulması. Seni aşağı çeken, vizyonsuz, sadece hadi gezelim diyen o boş arkadaşların ya da kendini kanıtlamaya çalıştığın o çevre var ya, işte o çevre. İşte onlar, işte onlarla yolların artık mecburen ayrılıyor. Hani Kemal Sunal'ın bir film sahnesi geldi aklıma. Bu havuzun esansı eksik, itibarına gölge düşüyor diyor ya. İşte öyle bir durumlar var orada. Şubat'ta sakın yeni ve büyük risk alma. Benden söylemesi. Kendine bak. Boş ver milleti. Sadece dur ve izle. Bekle. Biliyorum koçlar durmayı sevmez. Ölüm gibi gelir size durmak. Ama durmak zorundasın arkadaşım. Mart ayına geldik. Mart ayında biraz nefes alıyorsun. 3 Mart'taki tutulma ile sağlığına odaklanman lazım. Özellikle bu Neptün transiti herkesin malum bir sigara bağımlılığında tepe noktasına getirdi. Ya da başka bağımlılıklarda. Sigara mı içiyorsun? Bırakman lazım. Acil spora başlaman gerekiyor. Ne yaparsan yap, bedenine iyi bak, sağlıklı beslen. Asıl olay var ya, asıl olay işte o Nisan'da. Geldik Nisan'a. Bak burası çok kritik. 25 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Senin zihinsel evinde. Bu ne demek? Kafa zehir gibi çalışmaya başlayacak. Ama nasıl zehir biliyor musun? Dikkat et, zehirlenme diyecek. Belki teknolojiyle ilgili bir şey yaparsın. Belki bir YouTube kanalı açarsın. Belki işinle alakalı teknolojik reklam sahasına giriş yaparsın. Belki yazılıma merak sararsın. Belki programlar yazarsın. Belki artık bilgisayarı öğrenmem gerekiyor dersin. Belki elektronik ticaret kısmına atılacaksın. Ama fikirler havada uçuşacak. Uçuşlar. Evet, aynen böyle uçuşlar. Ama dikkat. Bak burayı can kulağıyla dinle. 19 Nisan civarında Mars ve Satürn senin burcunda kavuşuyor. Girişte dedim ya, sürat felakettir. Ya da başka bir tabirle kontrolsüz güç değildir. Değil mi? Evet, işte tam burası. İşte o gün bugün. Bir yanda Uranüs sana koş diyecek. Beynin böyle deplasmana girecek. Diğer taraftan Satürn sana dur diyecek. Dur. Ho. Araba kullanırken, tartışırken çok dikkatli ol. O asabiyetle gaza mı basıyorsun, frene mi basıyorsun belli olmaz. Ve Koç burcu olmayanlara da şunu söyleyebilirim. O gün koçlara fazla bulaşmayın. Bak bu sizin iyiliğiniz için. Biliyorsun arabada hem gaza hem frene basarsan ne olur? Vallahi pek iyi şeyler olmaz. Biliyorsun yani motorumu yakarsın, frenimi patlatırsın artık. Aman dikkat. Kemiklerine, dişlerine, özellikle kafa bölgene dikkat et. Nisan ayında öfkeyle kalkan 2026'da zararla şap diye oturacak. Bunu bir yere not et. Demedi deme. Sonra bakacaksın, diyeceksin ki ya bu adam demişti. Evet, çok felaket senaryosu yazmış olabiliriz. Artık o asık suratını birazcık düzelt bakalım. Zorlukları konuştuk. Şimdi birazcık da o zorluklarla baş edebilen koçların kaymağını yeme vakti geldi diyebiliriz. Satürn'ün o boğucu havası yazın dağılıyor. Güneş açıyor. Çiçekler, böcekler. Evet, 11 Mayıs'ta yönetici gezegenin Mars senin evine, yani Koç burcuna tam yerleşiyor. Enerjin tavan. O ölü toprağını üzerinden atma zamanı. Tabii koçların özel bir durumu var. Ve libido artıyor. Var diye bir müzik. Gücün de artacak. Ben geldim, dağılın ulen diyebilirsin. Ve büyük müjde, 30 Haziran'da Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. Peki Jüpiter Aslan Burcu'na geçtiği zaman ne demek bu? Bu senin için bir piyango demek. Neden mi? Çünkü Aslan senin 5. evinde. Çocuğun mu evine gidecek? Yeni bir aşk mı bulacaksın? Artık çocuğun için çok iyi şeyler mi yapacaksın? Ya da artık biraz çocuklarının suyuna mı gideceksin? Ya da artık bu çocuklar benim malımdır diye düşünmekten mi vazgeçeceksin? Artık orada bir güncelleme, olumlama ve ılımlama zamanı geliyor. Temmuz itibariyle bekar koçlara, evet, kadersel aşk kapıda. Öyle takılıyoruz filan değil yani. Baya filmlerdeki gibi, romanlardaki gibi bir aşk. Tabii romantizmden anlayan koçlar için geçerli bu. Evliler bebek haberi alabilir. Ticaret yapanlar, sanatçılar, işte bu noktada
Sahne sizin sevgili koçlar. Satürn seni yılın başında olgunlaştırdı. Sınavı geçtin. Şimdi Jüpiter aferin deyip şekerini veriyor. Ama dikkat et, Jüpiter'le gelen biliyorsun Jüpiter'le gidebilir. 12 Ağustos'ta aşk evinde tam güneş tutulması var. Bu tarih yılın en önemli tarihi olabilir. Hayatının aşkı, hayatının projesi, hayatının şansı, çocuklarınla artık bir bütünü olmak ya da beklediğin çocuğunun dönmesi ya da çocuklarına gerçekten bir şeyler verebilmek. İşte Ağustos'ta böyle durumlar var. Artık kendi hayatında bazı şeyleri yerine koy. Ağustos'ta büyük oyna. Saklanmak yok diyor gökyüzü sana. Ama her güzel bir şeyin bir aması var değil mi? Eylül'e dikkat. Hemen şımarma. 18 Eylül'de Mars Yengeç burcuna geçiyor. Burası neresi? Burası senin aile ve ev alanın. Ve bu Mars bu yengeçte hiç hoşlaşmadığı, sevmediği bir alan. Çünkü biliyorsun koçlar kimi sevmez? Sümüklüleri sevmez. İşte en sümüklü alan burası. Ve senin o yönetici gezegenin Mars burada küsü veren, darılı veren alanda. Allah Allah, ay hiç de haz etmem diyeceksin. Dışarıda kralsın. Herkes seni alkışlıyor. Ama eve gelince huzur yok. Birileri sana psikolojik şiddet uyguluyor. Bir şeyler bahane ediliyor. Su borusu patlar, annenle kavga edersin, babanla gelirsin. Var da var yani bir şeyler. Kafanın, beyninin etini yiyebilir. Çünkü sana mesaj geliyor. Gör içimdeki beni diyor. Ama göremiyorsun. Göremiyorsun. Hissedemiyorsun. Niye hissedemiyorsun? Yok, senin dükkanda yok. Evet. Ama Eylül ayında o muhteşem kariyerini ve aşkını, çocuklarla olan ilişkini evdeki huzursuzluklara kurban etme. Anlayışlı ol, toleranslı ol, güler yüzünü göster. Mesela eve iş götürme. Aile içindeki pasif agresif savaşlara asla girme. Yoksa o psikolojik şiddette kazanan sen bu sefer olmayabilirsin. Eylül senin sabır sınavın. Açık konuşayım. Çünkü birazdan anlatacağım Ekim ayına sağlam girmen lazım. Evet, geldik. Nereye geldik? İşte bu savaş alanına. Videonun başında seni uyardığım o büyük savaş alanına geldik. Başlıkta sana çok da kızdığım bir şey söylemiştim. Maskara olma demiştim ya. İşte maskara olma riski tam burada başlıyor. 3 Ekim'de Venüs Akrep Burcu'nda retro yapacak. Nerede? Senin 8. evinde. Yani krizler, cinsellik, iktidar, iktidarsızlık, ortak paralar, miraslar ve sırlar evinde. Bu ne demek biliyor musun? Evet. Evet. Hatırla. Bazıları için eski sevgililer demek. Bazıları için toksik ilişkiler demek. Bazıları için de kırdığı nanikler demek. Bazıları için kırdığı kalpler demek. Bazıları için yaktığı canlar demek. Bazıları için ezip geçtikleri demek. Bazıları için de bitti. Kapattım ben bu defteri. Kapattım bu sandığın borçlarını demek. Ama hepsi bazıları için zombi gibi mezardan çıkacak. Bazıları için zebani olacak. Zebani deyince bir an öbür tarafa gittik geldik değil mi? Bazılarımız cenneti de cehennemi de zebanileri de bu dünyadan götürürüz öbür tarafa. Bunu unutma. Seni o karanlık tutkulara, o kıskançlık krizlerine çekmek isteyecekler. Ekim ayında sakın ama sakın yeni ilişkiye başlamanı tavsiye etmiyorum. Eskiye asla dönme. Ortaklı bir paraya imza atma. Bunların hepsi bir tuzak. Yine aynı şekilde mirasla ilgili konular. Venüs seni yer altına çekmeye çalışacak. Eğer o anlık nefsine, o anlık arzuna yenilirsen yılın başında kurduğun o güzel kariyer, o prestijli hayat, o eller ne diyor örgütüyle iyi geçinme hevesleri var ya, işte o itibarlı hayatın ve o güzel aşkın yerle bir olabilir. Yaptığın tek şey cebindeki parayı pulu çarçur etmekten öteye gitmez. Ekim'de yapacağın en hayırlı şey ölü taklidi yapmak olur. Kıpırdama. Fırtınanın geçmesini bekle. Koç burcu Ekim ayını sağ salim atlatırsan Kasım senin zafer ayın.
Ödülün büyük. Çünkü büyük savaş kazandın. Hem güçle hem de psikolojinle büyük savaş kazandın. 16 Kasım'da Mars ve Jüpiter o muhteşem Aslan Burcu'nda kavuşuveriyor. Bu ne demek? Yarı finaller, çeyrek finaller hepsi bitti. En son finaldesin. Artık demek. Ekim ayında kaybettiğini sandığın her şeyi Kasım'da faiziyle geri alabilirsin. Ama her Koç burcu için geçerli değil. O mayınlı arazilere dikkat etmen lazım. Enerji patlaması büyük bir başarı, sahnede alkışlanma hepsi Kasım'da. Başımıza gelenler hızlı olduğunda kolay kabullenemeyiz. İnsanoğlunun biliyorsun kabullenme duygusu çok azdır. Hele ki Koç burcunda asla savaşmaktan vazgeçmez ve bir konuya kolay kolay da razı olmaz. Ama bu alkışlanma illa savaşı kazandığın için değil, belki barışı yaptığın için de olabilir. Dur, daha bir yere gitme. Videonun sonuna geldik ama bir saniyeliğine dur ve gözlerimin içine bak. Hani biliyorsun öyle bir bakan var. Gözlerimin içine bak diyordu. Evet, gözlerimin içine bak. Biliyorum 2026 kolay olmayacak. Biliyorum Satürn omuzuna bindiğinde dizlerin titreyecek. Biliyorum bazen yeter artık gücüm kalmadı diyeceğin geceler olacak. Ve biliyorum herkesin senin pes etmeni, o meşhur Koç inadının kırılmasını bekleyecek. Ama tam o anda, tam düştüğün yerde sana soruyorum ey Koç burcu, zorluklar karşısında eğilip kaderin sillesini yiyip aleme maskara mı olacaksın? Yoksa o tokadı basamak yapıp ayağa kalkıp küllerinden doğup bir efsaneye mi dönüşeceksin? Ben senin gözlerinde o korkuyu görmüyorum. Ben senin gözlerinde 2026'yı fethedecek o ateşi görüyorum. Eğer ben düşmem daha yeni başlıyorum diyorsan, eğer Satürn bana engel değil benim merdivenimdir diyorsan, şimdi şu anda aşağıya in ve kaderine o mührü vur. Tüm evrenin duyacağı şekilde büyük harflerle şunu yaz. Koç burcu 2026'da efsane. Bu yazacağın yazı sadece bir yorum değil, senin kendine verdiğin bir sözdür. Bu bir manifesto. Seçim senin, sahne senin ama sakın unutma. Gökyüzü acele edenlerle değil, sabırla, inançla ve ateşle yürüyenlerle beraberdir. Gazanız mübarek olsun. 2026 hepinize hayırlı olsun.